Yalnız geldim. Çünkü benim avukata ihtiyacım yok. Karımla konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakır mısınız? Kusura bakmayın ama müvekkilimi yalnız bırakamam. Özellikle de siz bu haldeyken. Ne varmış benim halimde? Hı? Ömer Bey, yanımda konuşabilirsiniz. Size karımla konuşmak istediğimi söyledim. Lütfen izin verir misiniz? Ömer, lütfen. Bakın benim ofisimde bana sesinizi yükseltemezsiniz. Karımla konuşmak istediğimi söyledim. Bunun için sizden izin istemeyeceğim. Alacaksınız. Çünkü şu an karşınızda duran kişi benim müvekkilim aynı zamanda. Ve benim mekanımdasınız. Tamam, sorun yok. Lütfen. Peki Zehra Hanım. Nasıl isterseniz. Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlaşmayı bozuyorum. Ne demek istiyorsun sen? Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Senden boşanmayacağım. Ben seni bırakmayacağım. Ama neden? Bu işin buraya kadar gelmesi bile bir saçmalıktı zaten. Tamam da biz anlaştık. Sen kabul etmiştin. Bana söz verdin. Yalan mıydı? Kandırdın mı beni? Hayır. Hayır, bu öyle bir şey değil. Peki o zaman neden fikrini değiştirdin? Çünkü göz göre göre gitmene izin veremem. Ömer, biz bir karar verdik. Bu karara uyacaksın. Ya bana bunu yapmaya hakkın yok. Sözünü tutmak zorundasın. Ben bu işin daha fazla uzamasını istemiyorum. Bitsin artık lütfen. Hayır. Hayır, bitmeyecek. Anladın mı? Zehra, ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Ya biz bunları konuştuk, şimdi tekrar en başa mı dönüyoruz? Evet. Evet, konuştuk. Daha doğrusu sen konuştun. Ve bir karar aldın. Bu karara beni zorladın. Zorladım, öyle mi? Evet. Zorladım. Ben sana daha önce söyledim. Ben senden boşanmak istemiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum dedim. Demek öyle. O zaman mahkemede görüşürüz. Zehra, öyle bir şey olmayacak. O mahkeme olmayacak. Ya Ömer, yeter artık ya. Yeter artık. Senin derdin ne ya? Bırak beni. Anlamıyor musun? Yapamıyorum işte. Kimse beni anlamayacak mı ya? Zehra, tamam bak. Hayır, dokunma. Dokunma bana. Sakın dokunma. Sadece dinle. Yalvarıyorum, artık duy sesimi. Ya beni sevdiğini söylüyorsun. O zaman gör artık şu halimi. Ya ben artık bu hayatı istemiyorum. Yapamıyorum. Nefes alamıyorum. Acı çekiyorum ben ya. Zehra, lütfen. Yalvarırım. Yalvarırım, bırak beni gideyim. Bırak beni. Zehra. 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 Ağlama. Ağlama lütfen. Ben seni böyle
Görmeye dayanamıyorum Zehra. Üzülmene dayanamıyorum Zehra. Tamam. Tamam. Madem benim yanımda bu kadar mutsuzsun, ben senin dediğini yapacağım. Beni yatıştırmak için böyle söylüyorsun. Eğer bu da bir oyunsa... Hayır. İstediğim için değil. Seni bu halde görmek istemediğim için. Üzülmene dayanamadığım için. Yani... boşanmayı kabul ediyor musun? Seni bu kadar üzen bir kararda daha fazla direnemem. Senin mutluluğun benim için her şeyden önemli. Kendi mutluluğumdan bile önemli. Ama ne senden vazgeçeceğim ne de seni sevmekten. Hep bende kalacaksın Zehra. Sanırım görüşmeniz tamamlandı. Kararınız? Ben mahkemeye geleceğim. Uzlaştığınıza sevindim. O zaman duruşma saat 16'da. Bir 10-15 dakika daha erken gelirseniz çok iyi olur. Bürokratik işlemler için. Adliyede görüşürüz. Hoşçakalın. Bir şey söyle Zehra. Bir şey. Böyle olmasını ben istemedim. Böyle. Biz böyleyken gidecek misin? Gitmeyeceğim de. Kalacağım de. Yalvarırım bana öyle bakma. Yoksa gidemeyeceğim. Yarın... mahkemede görüşürüz. Görüşürüz. Gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştım. Saat konusunda çok dakiyimdir. Saniye bile olsa geç kalmak istemem. Hatta henüz 2 dakika var. Şu meşhur dosyanıza bir göz atabilir miyim? Elbette, buyurun. Şöyle bir göz atayım, sonra sizden anlatmanızı isteyeceğim. Şey değiştirdin üstünü. Deli misin kızım sen ya?
Ben Zehra'ya ayrılma dedim diye bana kırıldı galiba. Öyle mi? Şimdi bana ayrılmak istediğini söylediğinde ben acele etme. Yani birbirinize biraz zaman tanıyın. Ne bileyim, anlaşmaya çalışın, yuvanızı kurtarmaya çalışın dedim, bana kırıldı. Ne var bunda Salim Beyciğim? Yani bir baba olarak üzerinize düşeni yapmışsınız. Bilmiyorum ki Cevriye Hanım, gözlerinde öyle net bir ifade vardı ki kararını desteklememi, arkasında durmamı isteyen. Ay bunda bir şey yok Salim Beyciğim. Dediğim gibi bir baba olarak üzerinize düşeni yapmışsınız. Yuvasını kurtarmaya çalışmışsınız. Hem Zehra sizi çok seviyor. Kırılması mümkün değil yani. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Zehracığım çok sağduyulu, çok zarif, çok kibar bir kızdır. Hele size düşkünlüğü. Evet, haklısınız. Yani sizin içinizden geçeni de, maksadınızı da bilir. Ayrıca ne karar verirse versin sizin onun arkasında duracağınızı da bilir yani. Elbette, aksi düşünülemez. İnşallah yine de otururlar, konuşurlar. Yuvalarını kurtarmaya çalışırlar. Senden vazgeçebileceğimi, seni bırakabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben seni deliler gibi seviyorum. Ben sana deliler gibi aşığım. Sen benim her şeyimsin. Sen olmasan ben yaşayamam. Nefes alamam. Sen olmazsan ben ölürüm. Biterim. Yok olurum. Bitecek. Birkaç saat sonra her şey bitecek. Özetlemek gerekirse, satış aşamasında çok iyi koordine olup projenin en can alıcı yanlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bravo. Beklentimin çok üstünde bir performans. Bir solukta anlattığınız, özetlediniz. Ağzınıza sağlık Sabah Hanım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O halde toplantı bitmiştir.
Çok iyi hazırlanmışsınız. Arkadaşlarımızın dediği kadar da var. Ha bu arada normal bir prosedür olarak sizden zaman istedim. Sizinle çalışacağımıza inanıyorum. Biz de sizinle çalışmak çok isteriz Atıf Bey. Görüşmek üzere Sabah Hanım o zaman. Görüşmek üzere. Ne dedi? İyi şeyler. Bizimle çalışmak istiyorlarmış. Ya ben anlamıştım zaten toplantıdaki sorularından. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz yeni başladınız galiba. Hayırlı olsun. Evet bu sabah başladım. Aslında başka katlara bakıyordum ama buraya aldılar. Sizin yerinizde çalışan bir arkadaş vardı. O ne oldu? Nebati diyorsunuz. Evet. Bilmiyorum ki. Diğer arkadaşlar da öyle aniden ayrıldığını söylediler. O yüzden ben de buraya geldim. Anladım. Peki. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Selam. Sana bir şey sorabilir miyim? Evet dinliyorum. Biraz önce gördüm de yeni bir temizlik çalışanı almışlar. Sen Nebahat'in gittiğini biliyor muydun? Bu sabah geldiğimde öğrendim. Niye gitti acaba? Bir fikrin var mı senin? Hayır. Hiçbir fikrim yok. Ayrılmasına üzüldüm. Paraya ihtiyacı var gibiydi. Muhasebeden avans isterken görmüştüm. Paraya ihtiyacı olmayan var mı ki? Kuruma uygun değilmiş demek ki. İyi de Şu raporlara son kez göz atsam bitsin artık. Neredesin Zehra? Niye açmıyorsun telefonları? Canım gel, gel otur şöyle. Zehra ne oldu? Zehra bir şey söylesene. Ömer kabul etmedi değil mi boşanmayı? O yüzden böyle ağlıyorsun. Canım benim ben sana söylemiştim ama Ömer'in kabul etmeyeceğini. Su içer misin? Al canım iç dur. Ver canım. Ömer boşanmayı kabul etti. Kabul mü etti? Canım. Sevgi her engeli aşamıyormuş. Biz yapamadık. Olmadı.
Zehracığım, bir tanem canım benim. Gün doğmadan neler doğar demişler. Var ya, sırf sen ağlıyorsun diye ağlıyorum he. Yoksa şu kadarcık inanmıyorum sizin ayrılacağınıza. Sabah. Ne bileyim, öyle bir his var işte. Yani gerçekten. Öyle hissediyorum. Sanki hiç ayrılmayacakmışsınız gibi. Neyse. Zehra. Sonuç her ne olursa olsun. Ben senin her zaman yanındayım. Her zaman. Sabah iyi ki varsın. İyi ki. Ömer Bey, toplantınız saat 3'te. Önden incelemeniz gereken dosyaları getireyim mi? Hayır Selim. Toplantıyı iptal et. Ama Ömer Bey, bu toplantı gemi işletmesiyle ilgili anlaşma içindi. Aylar öncesinden belirledik gününü. Şehir dışından katılımcılar var biliyorsunuz. Çoktan gelmişlerdir. Selim, söylediğin her şeyi biliyorum. Sen dediğimi yap. Toplantıyı iptal et. Nasıl isterseniz Ömer Bey. Ayrıca kimseyle görüşmek istemiyorum. Telefonları da bağlama. Peki. Ömer. Ne oldu, iyi misin? Bir şeye mi canın sıkıldı? Söylemeyecek misin? Yok, bir şey yok. O zaman. Hem sabahtan beri neredeydin sen? Zehra ile birlikteydim. Avukatla görüşmeye gittin mi? Boşanmayı kabul ettim deme sakın. Ömer konuşsana. Mahkemeye gitmeyeceksin değil mi? Kabul ettin. İyi ama neden? Hani çok kararlıydın? Boşanmayacaktınız. Kabul etmek zorunda kaldım. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya niye kabul ettin? Çünkü bu boşanma meselesine Zehra'ya ısrar ettikçe duygusal anlamda çöktü. Çok kötü oldu. Nihat, ben Zehra'yı daha önce hiç böyle görmemiştim. Eğer devam etseydim daha kötü olacağından korktum. Anladım. Ben boşanmayı kabul etmiş olabilirim. Ama bu Zehra'dan vazgeçeceğim anlamına gelmez. Biliyorum. Vazgeçmemelisin zaten. Benim hayatıma Zehra'dan başka hiç kimse girmeyecek. Boşansak da ben Zehra'yı asla bırakmayacağım. Onun kalbini kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Evet, ne geliyorsa. Güzel. Ben her şeyin yoluna gireceğine adım gibi eminim. Mahkeme kaçtı? 4. Tamam, beraber gideriz. İstersen bir de geçen ayın verilerinin de üstünden geçelim. Yani tamamlanmadı ama fikir verir belki. Tamam olur. Buna bakmam lazım. Alo. Tamam. Çok mu kötü? Her zaman yaptığımız şeyleri yapacaksın. Benim işim var. Tamam geleceğim. Kapatmam lazım. Devam edebiliriz. Çıkan şu sonuca baksana. Geçen 3 aydan büyük farklılık gösteriyor.
Affedersin. Alo. Şimdi nasıl? Tamam. Rahatlamasını sağla. Ben ilacı getireceğim birazdan. Tamam. Görüşürüz. Kötü bir şey yok umarım. Yok. Yemekten sonra devam etsek olur mu? Tabii olur. Boşanmayı ben istedim. Ama hiç bu kadar zor olacağını düşünmemiştim sabah. Böyle hissetmen çok doğal canım. Çünkü sevdiğin birinden ayrılıyorsun sonuçta. Ben kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. O boşluğu nasıl dolduracağım? Bundan sonra ne yapacağım hiç bilmiyorum. Sanki zifiri karanlık bir sokakta kaybolmuş gibiyim. Ne yana döneceğimi bile bilmiyorum. Aldığın karar da, yaşadıkların da hiç kolay değil. Niye açmıyorsun? Ayşe arıyor. Boşanma meselesini bilmiyor değil mi? Ömer anlatmadıysa evet bilmiyorum. Ama ya anlattıysa sabah ben ne diyeceğim, ne yapacağım? Yani kafam o kadar dolu ki yanlış bir şey söylemekten çok korkuyorum. Açman lazım ama. Zehra. Canım günaydın, nasılsın? Günaydın Ayşe'cim. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ya seni sabah kahvaltıda göremeyince merak ettim. Evet. Benim halletmem gereken işler vardı da o yüzden biraz erken çıktım. Anladım canım. O zaman ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim ama... Ya dün gece nasıl geçti onu soracaktım. Çok kısa anlatsana. Çok güzeldi. Ya çok sevindim. Ama detayları istiyorum. Neyse sen şimdilik işine bak. Öpüyorum seni. Ben de, görüşürüz. Hülya abla, şükür geldin. Bahşendan'ın dışarı çıktığını fark edince çok kızdı. İşim vardı, ne yapayım? Gelince hemen beni görsün dedi. Görsün mü dedi. Yine azarlayacak. Bu yaştan sonra bir de azar işliyoruz. Lütfen hemen git yanına. Daha fazla sinirlenmesin. Tamam, gidiyorum. Mahkeme saat 4'te değil mi? Senden dakika dakika malumat istiyorum. Mahkeme saat 4'teymiş. Bakın. İyi günler. Saat 4'ten sonra daha iyi bir gün olacak inşallah. Sabah. Mahkemede şahitlik yapacak mısın? O da nereden çıktı Canan? Niye şahitlik yapayım ki? Ay ne bileyim ya.
Mahkemede şahitlik falan yapacaksan hani birbirlerine çok aşık falan dersin. Belki hakim boşamaz. Canan, Ömer'le Zehra anlaşmalı boşanıyorlar. Yani şahitliğe falan ihtiyaç yok. Taraflardan biri boşanmak istemezse hakim ancak o çifti boşamıyor. Yani ikisi de birbirini bu kadar severken boşanmak istemeleri... Yok, akıl alır bir şey değil. Hadi bizimkisi tutturdu. Yani Ömer nasıl kabul etti onu hiç anlamadım. Ömer çok direndi Zehra'yı vazgeçirebilmek için ama... ne yazık ki Zehra'yı kararından döndüremedi. Sabah. Bu Ömer. Ay Zehra'yı kandırıyor olmasın? Canan ne diyorsun Allah aşkına? Ben de durmuş seni dinliyorum burada. Ya diyorum ki Zehra'ya he he deyip mahkemede hayır mı diyecek acaba? Boşanmak istemiyorum ben mi diyecek? Keşke ama... Ömer öyle bir adam değil biliyorsun. Ay keşke öyle bir adam olsa. Boşanmak istemiyorum dese, gurur yapmasa ya. Gidebiliriz. Ben de geliyorum. Canan lütfen. Ya ben de gelmek istiyorum Zehra. Ya senin yanında orada olmak istiyorum. Ya kuzenimi böyle bir günde yalnız bırakacak değilim herhalde. Canancığım. Bak, eğer halamla babam arayıp ikimize de ulaşamazsa çok merak eder. Endişelenirler. Babam şüphelenebilir. Lütfen sen burada kal. Bu dava sonuçlanana kadar hiç kimse bir şey öğrenmesin istiyorum. Sessiz sedasız bitsin bu iş. Ha, sessiz sedasız. Tabii. Sen mahkemeden sonra gör bakalım ne kıyamet kopacak. Canan, lütfen daha fazla üzme beni. Bak şu an gerçekten bunları düşünecek durumda değil. Tamam. Tamam. Ben buradayım, merak etmeyin. Hadi canım biz çıkalım. Canım. Çok üzülüyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Zehra, hakkında hayırlısı neyse o olsun. Sağ ol. Alo. Mahkeme saatini öğrendim. Bugün 4'teymiş. Tamam. Hemen çalışmaya başlasak iyi olur. Tamam, ben hazırım. Şu kredi girişlerinde kalmıştık, geçen ayın verileri. Oradan devam edecektik. Tamam, oradan başlayalım. Salim, sen bu saatte evde. Ay, hasta mısın yoksa? Yok. İyiyim. Bir şeyim yok. Yani eve dinlenmeye geldim biraz. Hata mı ettim? Ay, yok. İyi yaptın tabii. Çok iyi yaptın. Ömer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba.
duruşmaya daha var. İsterseniz bir kahve içelim. İyi olur aslında. Tamam. Ben alıp geliyorum. Ben de geleyim, yardım edeyim size. Oturalım mı? Olur. Bitsin mi istiyorsun Zehra? Gerçekten bunu mu istiyorsun? Buradayız ama ben seni seviyorum Ömer. Çok kırdım seni. Biliyorum. Ama iyileştirebilirim. Birlikte iyileşebiliriz. Ben düzelemiyorum. Denedim. Çok denedim. Olmadı. Keşke affedebilsem beni. Artık her şey için çok geç. Her şeye baştan başlayabiliriz. Sen istersen eğer şu kapıdan birlikte çıkarız. Ve yepyeni bir hayata adım atarız. Ayrılsak da ölene kadar seveceğim seni. Sadece seni. Zehra, senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Ya Salim hiç iyi değil ha Şükran. Nasıl yani? Biraz önce gördüm, gayet sağlıklı görünüyordu. Yok yok öyle değil. Hani tuhaf biraz diyorum. Nasıl tuhaf? Yani ne bileyim hani bakıyor görmüyor. Dinliyor ama duymuyor gibi. Allah Allah. Korkutma beni Hamiyet. Ay, bir derdi var ama söylemiyor işte. Ben de onu diyorum ya. Ha. Hani bu bir an önce baş göz edelim dediğin konu mu? Böyle nereye kadar Hamiyet? Kukumav kuşu gibi tek başına. Senin de kapılar arkasında evim evim diye dertlendiğini de bilmiyorum sanma. Ay, yok canım dertlenmiyorum da. Hani insan özlediğin yalnız dört duvarın değil ki. Dostların, anıların, alışkanlıkların, ay, komşuların. İnan bazen şu 2 tane çulunu bile özlüyor insan. Haklısın tabii. Ama işte Salim'i de böyle bırakıp gitmek olmaz ki. Dedim sana Hamiyet. Yapılacak şey belli. Huyu huyuna, suyu suyuna uygun biriyle Salim'i evlendirmek. Bir ömür böyle yalnız geçmez. Erkeğe tek başınalık zor be anacığım. İnşallah Şükran, inşallah. Ama işte Salim'in huyunu biliyorum. Böyle bir şeye yaklaşmaz ki. Zehra. Zehra iyi misin? Gel. Gel otur şuraya. Su ister misin? Su getireyim mi sana? İyi olur. Tamam. Bekle beni burada. Geliyorum. Merhaba Zehra. Tanışıyor muyuz? Konuşmamız lazım.
Konuşmak mı? Kimsiniz? Ben... Ben Ömer'in annesiyim. Annesi mi? İsmim Jülide. Ama siz... Ne olur dinle beni. Sana Ömer'le ilgili çok önemli şeyler söylemem gerekiyor. Ama şu anda bunun için vakit yok. Lütfen Ömer'den boşanma kızım. Yalvarırım. Önce söyleyeceklerimi dinle, sonra kararını verirsin, olur mu? Lütfen. Neden? Ne anlatacaksınız ki bana? Şu anda bunun için vakit yok. Ama öğrenince eminim sen de bana hak vereceksin. Hem senin merhametli, vicdanlı bir insan olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Konuşuruz bunu da. Beni tanımadığın için şüphe ediyorsun belki ama sana yalvarıyorum. Evladını korumaya çalışan bir anne olarak yalvarıyorum. Bu evlilik biterse hem sana hem Ömer'e yazık olur. Benden haber bekle, olur mu? Ömer'e bir şey söyleme şimdilik. Lütfen. Zehra, iç biraz. Alo. Az bir işim kaldı. Birazdan izin alıp geleceğim. Tamam. İlaç yanımda. Tamam. Görüşürüz. Benim dışarıda küçük bir işim var. Hemen halledip döneceğim. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Efendim? Kerem Bey, merhaba, Hande ben. Merhaba Hande Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Atıf Bey size toplantı sonucunu bildirmemi istedi. Ben Sabah Hanım'a ulaşamayınca sizi aradım. Sabah Hanım önemli bir işi vardı. Muhtemelen onun için açamamıştır. Anlıyorum. Atıf Bey projemizin satışında sizinle çalışmaya karar verdi. Öyle mi? İki taraf için de hayırlı olsun. Ben ilacı yazdıramadım. Evet. Yazmıyorlar ama kendi cebimden alıyorum. Öyle ama. Özge amma konuştun ya. Bir kapatsana şu telefonu.
Hayırdır Özge? Bugün erkencisin. Gün içinde seni evde görmek. Bugün öyle oldu. Erken çıkmam gerekti. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Ben Ömer'in annesiyim. Ben inanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Zehra, bu yüzünün haline böyle. Bak, eğer emin değilsen ya da pişman olduysan henüz geç kalmış sayılmazsın. O salona girmek zorunda bile değilsin. Davayı açtın, tamam, ama vazgeçebilirsin. Kendinle inatlaşmayı bırak Zehra. Eğer ileride daha büyük bir acı yaşamak istemiyorsan bunu yap. Hem kendin için hem Ömer için. İkiniz de ne kadar kötü görünüyorsunuz. Ya madem öyle niye boşanıyorsunuz ki? Ya aklım almıyor. Zehra çok kötü görünüyor. Öyle. Ama sen de iyi görünmüyorsun. Bak hala geç değil. Boşanmak istemediğini söyle hakime. En azından zaman kazanmış olursun. Davacı Zehra Kervancıoğlu. Davalı Ömer Kervancıoğlu. Duruşma salonuna. Ömer, bak söylediklerimi unutma. İleride pişmanlık yaşamak istemiyorsan boşanmak istemediğini söyle. Hala geç değil, unutma. Eğer hakim karşısına çıkmayı istemezsen hemen çıkıp gidebiliriz buradan. Zehra. İyi misin? Davacı, Salim'den olma, Selim'den doğma. Zehra Kervancıoğlu. Davalı, Tahir'den olma, Jülide'den doğma, Ömer Kervancıoğlu. Evet, davacı Zehra Kervancıoğlu. Boşanmak istediğinizi sözlü olarak duymam gerekiyor.
Ömer Kervancıoğlu'ndan boşanmak istiyor musunuz? Sana yalvarıyorum. Evladını korumaya çalışan bir anne olarak yalvarıyorum. Bu evlilik biterse hem sana hem Ömer'e yazık olur. Zehra Kervancıoğlu, Ömer Kervancıoğlu'ndan boşanmak istiyor musunuz? Cevabınızı bekliyorum. Hayır. Boşanmak istemiyorum.